Efendim merhabalar. Bana bile hiç anlamayan bana bile haftanın 2 günü neredeyse ekonomi yayını yaptıran Yeni Dünya Düzeni'ni selamlayarak başlamak istiyorum. Bu işin en güzel tarafı karşımda sizin ve Devrim Akyıl'ın olması. Devrim hoş geldin. Hoş bulduk Emel'cim, nasılsın? Çok teşekkür ediyorum. İlk konumuz aksesuarlarıma uygun olsun istiyorum. En son gittiğimde Adana'dan aldığım 2 çeyrekli küpelerimle yayına başlayacağım. Zira bu sadece benim gündemimde değil, Amerika'nın da gündeminde. Girip baktığımızda en çok altın rezervinin Amerika'da olduğunu biliyoruz ama orada da bir şaibe ihtimali doğdu. Zira denetlenecek galiba senden öğrendiğimize göre. Bu denetlemede sürpriz bir şey çıkarsa, yani taahhüt edilen altınlar yerinde değilse bu dünya insanına neye mal olur? Evet, şimdi tabii çok kıyamet senaryoları bir tarafta. Çok enteresan günlerden geçiyoruz. Özellikle tabii biz bunları uzun yıllardır anlatıyoruz. O anlattığımız zaman daha çok komplo teorisi tadında değerlendirilen konulardı. Ya altınlar orada mı değil mi filan. Şimdi bir kadro özellikle dünyayı uzunca bir zamandır belli küreselci kadroları idare ettiği için ve o kadrolar da buna sıkı sıkı sarıldıkları ve hatta Trump'ın önceki döneminde bile o kadrodan birçok kişiyi şeyin yönetimin parçası yaptığı için bu tabii altınlar orada mı değil mi? Ya bunlar bir şekilde nedense komplo teorisinin parçası gibi kaldı. Ama Trump belli ki önceki döneminde çok büyük ders almış. Bu sefer çok sert ve seri başladı ve çevresinde oluşturduğu kadroda gerçekten bu işi biraz daha iyi bilen ve nereden vuracağını, yani rakiplerine nereden vuracağını iyi bilen bir noktada. Niye ben böyle sen altın sordun, niye buralara girdim diye düşünenler olabilir ama bütün olgu aslında şöyle. Bütün olgu dünyada uzun yıllardır, yani biliyorsun altın dünyanın en eski para birimi ve gümüş halkın para birimi, altın sarayların ve hazinelerin para birimi ve bu binlerce yıl böyle gitmiş. Değişik dünyanın değişik yerlerinde de olsa hep aynı şekilde gitmiş. Sonra biliyorsun 1971 yılında e, Amerika bu işin içinde, daha sonra İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra hani Bretton Woods'da dünyanın düzenini kuruyorlar ve diyor ki altına karşılık kasanızda ne kadar para tutacağınız, kasanızdaki altın kadar para basabilirsiniz filan. Ama o 1971 yılında Nixon, Amerika Başkanı o zaman, diyor ki ya boş verin, altın altındır, dolar dolardır, artık siz dünyanın istediğiniz kadar basın ama dolara karşı hep bakacaksınız değerlerinize dediği günden bugüne. O zaman da bütün Amerika altınlarını çok 1900'lerin başlarında Fort Knox'ta, Amerika'da, Kentucky'de böyle çok iyi korunan bir yere elindeki 8 bin tondan fazla altını, ki daha öncesinde 20 bin tonlara kadar çıkmış ama işte o sıkıntılı zamanlarda 1930'lar satılmış bir miktar 8100 ton civarı bir altını orada bloke ettiği söyleniyor. Neden söyleniyor? Çünkü bu altın Amerika'nın o kadar gündeminin dışında tutulmak istenen bir konu ki. Çünkü altın doların en büyük rakibi ve altının fazla gündeme gelmesini istemiyorlar ve kafalarına göre yeni bir düzen kurmuşlar. Ama o düzeni, sorun değil, bu düzen kurabilirler. Bütün dünyayı yöneten ülkeler kurdu ama bu düzeni iyi idare edemediğiniz zaman işte tekrar soru işaretleri başlıyor. Şimdi bunlar niye buralara geldi? Amerika halkının içindeki bu işi biraz bilenler ve sistemin ne kadar kötüye gittiğini, Amerika'nın da dünyanın da ekonomilerin ne kadar kötü idare edildiğini bilenler sık sık ya biz tekrar altına dayalı sisteme geri dönsek, keşke o düzende devam etsek diye sürekli bunu da gündeme getirdikleri zaman acaba bu Fort Knox'ta bu altınlar durmuyor mu? Ondan mı acaba bu kadar güvensiz duruyorlar? Çünkü sisteme göre ve bugün araştırma yaptığınız zaman dünyada hala en fazla altının orada olduğunu söylüyor. Ama işte Amerika'nın rakipleri geçmiş, işte Putin kendi Merkez Bankası'nın kasalarındaki altınlara girip orada videolar, fotoğraflar çekti. Dünyaya bakın, bizim kasamızda altınlar var fiziki. Acaba Amerika'da var mı? İşte Çin zamanında dönem dönem buna ait bilgiler paylaştı. Net de şu anda bildiğimiz, hala hazırda dünyada en fazla altın Amerika'da olmalı. Ama hadi yoksa? Şimdi soru işareti buradan geliyor. Ben hala bunun hani olmama ihtimalinden çok, evet orada altınlar var. Onun için ama yani var veya yok, her şekilde buranın denetlenecek olması bir defa çok önemli bir mevzuyu dünyaya getirdi. Altını tekrar dünyanın gündemine oturttu, Amerika'nın da gündemine oturttu ki uzunca bir zamandır bu konuşuyor. Şimdi bu iki senaryoyu da değerlendirelim. Yoksa zaten çok uçuk bir senaryo olacak ve altın fiyatlarını dramatik şekilde hızla yukarı itecek bir hareketi konuşacağız. Peki varsa o zaman neyi amaçlıyor Amerika?
O zaman da ısrarla Amerikan halkının ya 36 trilyon dolardan fazla borcumuz var. Bunu nasıl kapatacağız? Dünya artık bize güvenmiyor, tahvillerimizi almıyor mantığını temizlemek için de yapıyor. Yani bu senaryoda bana göre daha yüksek ihtimal altınların orada olma ihtimali. O zaman altınlar oradaysa da diyecek ki bakın bizim dünyada en fazla altın bizde. Onun için biz bunları bilançomuzda Fed'in Amerikan Merkez Bankası Fed'in bilançosunda 42 dolardan fiyatlanmış 1973 yılında. Biz bunları bugünkü fiyattan 2900 dolardan 3000 dolardan neyse fiyatladığımız zaman ortaya 800 milyar dolarlık bir değer çıkıyor. O 800 milyar dolar da bir nevi şimdi evet birkaç aylık belki Amerika'nın bütçe açığı gibi küçük bir rakam oraya göre ama az bir rakamda değil. Bunu bir şekilde değer olarak kullanıp emanet olarak kullanıp değeri arttıracağız. Ama hatta şöyle bir senaryo da olabiliyor. Çok daha fazla altın miktarını arttırarak bütün bu altınları dünyada en fazla altın bizde. Bakın hala dolara saygı duyun. Biz buna karşılık tutuyoruz ve altının fiyatını 3.000, 5.000, 10.000 dolarlara doğru götürüp daha da fazla altın rezervini arttırarak dünyada altını olmayanları sıkıştırma senaryosunu gündeme almış oluyor. Şimdi biraz uzatmış gibi oluyorum ama bu senaryo çok çok önemli çünkü önümüzdeki dönemin ve uzun yıllardır neden altına yatırım yaptığımızın aslında ana sebebi bu. Yani dolara olan güvensizlik altına yatırım yaptırttı. 1971 yılında 30 dolar olan altının olsu bugün 3000 dolarsa yani dolar altın karşısında %99 değer kaybetmiş 53 yılda. O zaman normal olarak aslında Amerika kendi parası, rezerv parayı yani altını gündemden çıkardığından beri ekonomileri çok kötü idare etmiş. Hatta kendi parasını bile çöp etmiş. Dolayısıyla bunu tekrar kazanmak için bu imajı yaratmaya çalışıyor. Yani Amerika, ya Trump kendi tarafı için özellikle doğruları yapıyor bu anlamda. Bu da tabii altın yatırımcısı için de her iki senaryoda da yani oranın denetlenmesi altın var ya da yok her şekilde aslında orta uzun vadede altının, gümüşün fiyatlarını çok daha yukarı çekebilecek bir senaryonun içini doldurmuş oluyor. Merkez bankalarındaki altınları nasıl anlamalıyız Devrim? Şimdi Fort Knox'a yapılacak olan denetleme tek tek külçeler sayılacak mı? Yani altınların olduğu bir oda mı var? Aynen öyle odalar var hatta orada çokça onu geçmişte dair videolar izledim. Geçmiş denetlemelerde çok eski. Oralar girip oda oda denetlenip külçelerin adetleriyle sayılıp orada şeylere yazılıyor. Evet burada şu kadar külçede şu kadar var. O külçelerin zaten ebatları belli. Ve onların tabii sahte olmadığını varsayıyoruz. Onun da denetlenecektir. Eminim, umut ediyorum. Ya şimdi tabii burada Amerika'nın kendi altınımız burada yok demesini pek ihtimal dahilinde görmüyorum. Ama tabii bunun neye dair nasıl olacağıyla ilgili bilgiler araştıracak. Ama daha yüksek ihtimal halihazırda ben o altınların orada olacağı ve onun da değerlemeler açısından yeni bir dönemi başlatacağı düşüncesindeyim. Ama burada akıllardan kaçan bir soru var tabii. Burada Amerika'nın bütün bu senaryoyu tekrar gündeme almak ve ana rakibi Çin'e karşı avantaj sağlamak için bütün bunları yapıyor. Hatta bana göre Amerikan derin devletinin Trump'ı tekrar önüne açması, oraya yolunu açıp oraya getirmesinin de ana sebebi Çin'e karşı hatta Rusya'yı yanına alıp tekrar ya tekrar derken yani Çin'e karşı Rusya'nın tarihsel aslında iyi ilişkileri yoktu ama öyle kötü politikalar güttüler ki Rusya ile Çin'i yakınlaştırdılar. Şimdi Trump'ı tekrar Rusya'yı Çin'den uzaklaştırmak için getirildiğini düşünen taraftayım. O açıdan bunları birleştirdiğiniz zaman burada Çin sorusu yani Çin kendi içinde o kadar kendi kendine yetebilen bir rakip oldu ki sanayi, tarım yani ne isterseniz teknoloji ne isterseniz var ve artık batıya ihtiyacı yok şekilde var. Şimdi böyle bir senaryoda Çin'in tek sorun Çin'in altın rezervinin işte 2500 ton civarı olduğu, Amerika 8000 tonun üstünü konuşurken burada Çin'in bu verileri yanlış söylemiş olma ihtimali. Yani öyle söylentiler çok. 10-15 bin ton hatta 25-30 bin tonlara kadar altını olma ihtimali tartışılıyor. Şimdi böyle bir şey söz konusu olursa işte burada tam gol atayım derken çok da majör bir gol de yiyebilir. Dolayısıyla burada altın yine gündeme geliyor. Yani bu Amerika-Çin savaşında ama biz önümüzdeki zaten 3-4 sene içerisinde bu gelişmeleri izleyeceğiz. Çin Amerika'nın bu hamlesine karşılık ben de altınlarımı açıklayayım diye ortaya çıkar mı? Şimdilik sanmıyorum ama bir noktada bu iş yani gövde gösterisine dönerse belki de oradan da
farklı bir senaryonun tekrar gündeme. Yani şu anda bak bunu kimse dile getirmiyor. Ben de senin aracılığıyla ilk defa dile getirmiş oldum dünyada muhtemelen. Bir sonraki hamlede oradan gelebilir ama daha bir ileriki birkaç hamle ilerisini anlatıyorum. Birkaç gün önce yayınladığım bir videoda şu başlığı kullandın ve takipçilerini tedirgin ettin. O da şuydu: bir gece ansızın. Şimdi biz Türk milleti olarak bu konuda çok deneyimliyiz. Geçtiğimiz zamanlarda çok defa yaşadık. Bir anda ansızın olan olayları 2001'de yine senin hatırlatmalarınla, hatta Merkez Bankası Başkanı bile devalüasyonu görememişti. Son anda görüp bir dolar stoğu, döviz stoğu yapmıştı. Doğru hatırlıyorum değil mi? Soruyu şöyle sorayım. Bu kritik dönemeç yine söz konusu mu? Yine ansızın şeyler olabilir mi yakın tarihte? Bu konuda bir uyarı yapabilir misin? Şimdi kesinlikle. Şimdi tabii insanlar hep böyle finans piyasalarında veya yatırım yaparlarken e, uzmanların ya da devlet yetkililerinin size verdiği doğrultularda ya diyor ki mesela bu yıl hedefimiz bu diyor. Merkez Bankası mesela her yıl hedef veriyor. Hükümet, devletler, Türkiye için söylemiyorum, bütün dünyada hedefler veriyorlar. Yaklaşık işte şu yıl sonunda döviz kuru şöyle olacak, büyümemiz şöyle olacak, enflasyon şöyle olacak. Şimdi tabii ortalama bir vatandaş hani bunu baz alıyor ama biliyoruz ki biz Türkiye'de maalesef bu tip orta vadeli hedeflerin veya uzun vadeli hedeflerin genelde hiç, yani genelde demeyeyim, %95 ihtimalle tutmadığını tanıklık ettik, yaşadık. Dolayısıyla burada şöyle bir söyleme dikkat etmek lazım. E, Merkez bankalarının veya dünya içinde söylüyorum, söylediğini mi yapmak lazım yoksa yaptığını mı yapmak lazım? Şimdi böyle olduğu zaman insan bir düşünmeye başlıyor. Tamam, sen böyle olacaksa neden Merkez Bankası durmadan dolar rezervini arttırıyor, dolar stoklarını arttırıyor? Mesela şimdi buradaki senaryoda Türkiye şu anda merkez, ya dolar hiçbir şey olmayacak, yıl sonu hedefi işte 41 olacak, 39 olacak diye söylemlere rastlıyorum çokça. Niye? Baksana Merkez Bankası'nın rezervi bu kadar arttırdı. Peki Merkez Bankası rezervi bir yıl öncesine göre 160 milyar dolar, yani kağıt üzerinde arttıysa bunu neden yaptı? İşte bu Sena bunu dedirtebilmek için yaptı. Ama ortadaki riskler hala devam ediyor. Mesela ihracatçıların hala dövizleri dönüp hala önemli bir miktarını Merkez Bankası'na geri vermek zorunda. Kendi dövizini otomatik olarak merkeze vermek zorunda. Ülkede hala swap hatları dediğimiz uluslararası hatlar tamamen kapalı. Yani yabancılar herhangi bir şekilde iç piyasaya bizim döviz, Türk lirası dolar ürününü alıp satmaya öyle uluslararası arenada yapamıyorlar. Böyle bir şeyleri yok, şansları yok. Dolayısıyla bize söylenenle aslında gerçekler biraz farklı gelişiyor. Bir taraftan da hep söylüyorum, merkez bankaları mesela altın alıyor ama Sayın Ekonomi Bakanımız bir ara dedi ki ya altın dedi öyle hiçbir işe yaramayan, ekonomiye katkısı olmayan atıl bir metal. Niye alıyorsunuz dedi. O gün kendi Merkez Bankası da alıyordu yani. Ülkenin Merkez Bankası da altın almaya devam ediyordu. Öyle bir söylemdi. Şimdi onu dinlesek ve altın almasak bugün enflasyona ezilmiştik. Altın bizi korudu o günden bugüne aldığımız fiziki altından. Ama ülke o yüzden getirilmiş işte kotalarla altın kaçakçılığına maalesef dramatik altın kaçakçılığı olguları doğdu ve altın ülkeye kaçak yollardan girmeye başladı. Her gün yeni bir şey yakalanıyor. Yani böyle bir şey olmasaydı da gerçekten Türkiye'ye bolca altın gelseydi şu anda bu değerlemeden hem ülke olarak hem vatandaşlar daha varlıklarını arttıracaklardı hem de ülkemizin zenginliği artacaktı toplamda. Çünkü biliniyor ki, yani herkes biliyor ki uluslararası normlarda ne kadar altınınız varsa aslında o kadar varlığınız var. Onun dışında kağıt paraların bugün değeri böyle, yarın farklı bir değere ulaşabilir. İşte burada bütün bunları bilerek bugün Türkiye'nin geldiği noktada da maalesef dünyanın en pahalı ülkesi haline gelmemiz olgusunu görüyorum. Ne demek istiyorum? Ya şimdi böyle söylediğim zaman tam anlaşılmıyor. Olur mu ya, ben alamıyorum maaşımla şunu bile alamıyorum falan diyor. Evet, o alım gücümüz bitti. Çok fena vaziyetteyiz. Ama biz buna rağmen dünyanın en pahalı ülkesiyiz. İşte facia burada. Yanlış bir matematik uygulandı. Yanlış bir hesap yapıldı. Bundan bir yıl önce ben ısrarla bir programa yeniden başlayacaksanız hazır yerel seçimden sonra, yani Mart sonunda, geçen yıl Mart sonunda 2024 Mart'ın sonundaki yerel seçimden sonra önümüzde 4,5 yıl seçimsiz bir dönem olduğunu varsayarak siyasilerin en azından ekonomist tarafına daha rahat bırakıp evet biraz daha agresif sert politikalar uygulayıp şu enflasyonu bir düşürün diye dediğini düşünüyorum.
Fakat oradaki ekonomi tarafının matematiğinin yanlış çalıştığını ve döviz kurunu tutarak enflasyonu indirmek gibi yanlış bir politikaya gideceğini. Ya bu ülkede döviz kurunu biz ne zaman tutarak bir şeyleri denediysek 1950'lerden beri o bir gece ansızın devalüasyonlarını yaşadık hep. Yani bir kere olmadı bu. Bu anlattığım her uzun süre döviz kurunu baskılayıp ekonomiyi sıkıştırdığımız dönemlerden sonunda her seferinde bir gece ansızın kalktık sabah döviz kuru çok farklı bir yerdeydi. Bunu sık sık yaşadık ve en sonuncusu tabii 2021 yılında ters yönde yani doların hızlı gittiği her gün %10 falan gittiği bir döneme hatırlarsan Aralık ayında 2021. Ondan sonra da sert satışlar geldi ve işte o büyük KKM'nin doğduğu zaman. Ama orada da biliyorsun 8,5 liralardan başlayan hareket dolarda 18,5 liralara kadar 18-30 liraya kadar gitmişti. Şimdi doları o kadar uzun zamandır baskılayıp Türkiye ekonomisini o kadar sıkıştırdık ki ve dünyaya göre o kadar pahalı kaldı ki biz kendi içimizde bunu anlatamıyoruz. Yani biz burada üretim yaptığımız ürünü herhangi bir sanayi veya tarım ürününü dünyaya satamıyoruz çünkü kurumuz çok yukarıda kaldı. Satamadığımız anda içeride maliyetlerimiz yükselip kurumuz da aşağıda kaldığı için maalesef içeride pahalı, dışarıya göre aşırı pahalı. Yani vatandaşa pahalı, yurt dışından gelen birine göre aşırı pahalı bir hale geldik. Dolayısıyla bunun sürdürülmesi imkansız. Yani bu bugün olur, yarın olur. Yani bir yıl önce olsaydı çok daha sağlıklı olurdu. Şimdi artık saat çalışmaya başladı. Bu eninde sonunda olacak. Bunun ne kadar erken olması maalesef ne kadar erken olması dozunu o kadar düşük tutar. Ne kadar bilinçli şekilde yapılması dozunu o kadar düşük tutar. Ne kadar bizim dışımızdaki sebeplerle mesela Çin bir sabah devalüasyon yapacak. Yani yapacak. Onun kaçınılmaz. Bu Amerika'nın bu tavrına karşı. Japonya faiz arttırmaya devam edecek. Şimdi bu gibi haberler global piyasalardaki türbülansı bir anda düşünülenin çok ötesinde arttırabilir ve bizim üzerimizdeki baskı ne kadar dışa kapalı gibi dursak da daha da artabilir. İşte o ataklar sırasında o sebeplerle mi olacak yoksa biz daha bilinçli şekilde yine o 2021 Eylül Aralık döneminde yaptığımız şekilde biraz daha bilinçli bir operasyon yapıp mı devalüasyon yapacağız? Bunların hepsini yakın zamanda göreceğiz. Çünkü ben bunun çok da vakti kalmadığını düşündüğüm için uyarı şeyimi, dozumu biraz arttırma ihtiyacı duydum. Çünkü sonuç itibariyle ben bu ülkeyi seviyorum, bu vatanı seviyorum. Ben de gördüğüm riskleri ülke için faydalı şekilde yapılması gerekenleri anlatmaya devam edeceğim. Peki yakın tarihte Amerika'nın altınlarını ispat etme sürecine girdiğinde, sonuçlar açıklandığında döviz ve altında agresif bir değişim bekliyor musun yakın tarihli? Evet işte tabii bu sonuçlarına göre bir de ya bizim finans sektöründe genelde şöyle bir olgu var Emel'ciğim. Burada bir haberin ne olduğundan çok haberin anındaki fiyatlamalar çok önemli. Yani şimdi mesela bu beklentilerle altın onsu bugün 4.000 dolara çıksa mesela orada bu haber herhangi bir şekilde haber çıksa muhtemeldir ki negatif etki yapıp bir düzeltme sinyali haline gelebilir. Ama tam böyle ivmelenmiş veya hazır kıvamdaysa o tip bir haberin yukarı etkisinin devam edeceğini görürüz. Yani orada fiyatın nerede olduğuna bakacağız. Bana göre hala 2.900 dolarlı altın fiyatları, 31 dolarla 32 dolarlarda gezinen, 32 dolar 30 sentlerde 40 sentlerde biz bu kaydı yaparken gezinen gümüş fiyatları hala çok ucuz. Dolayısıyla burada yani bu seviyelerde gelebilecek haberler bence hala yukarı etkiler. Ne haber ne gelirse etkileri körükleyecek, hızlandıracak haberler olabilir. Ama söylediğim gibi biraz daha hareketler hızlanır, yakın sert hareketler gelmeye başlarsa bunları evet haber düzeltme sinyali olarak algılanabilir. Onun için haberin nerede geleceğine bakacağız. Yani burada izleyicilerimiz önemli bir aslında finansal okuryazarlık dersi olsun. Yani bu haber çıktı bak bir şey olmadı değil. O haberi ne zaman geldiği sırada fiyata bakmamız çok çok önemli. Onun için biraz daha bunları gözleyeceğiz ve fiyat hareketlerini yakından takip edeceğiz. Hep yani biliyorsun ben bunu yani uzun zamandır 3.000 dolarlı altınları dile getiriyordum. Yani orta vadeli 4.200 dolar hedefim var ama senaryonun çok çıldırdığı, konunun çok great reset, büyük sıfırlamaya doğru gittiği bir senaryoda tabii 4.200 dolar falan çok ucuz kalacak ama o senaryo sanki daha onları konuşmak için sanki daha erken. Biz daha öncü yani böyle bu hareketin üçüncü dalgası diyebileceğimiz yani bir hareket oldu. Şimdi biraz dinlenme de oldu. Şimdi yeni bir üçüncü dalganın içerisinde. Bu hareket gidebildiği yere kadar gidecek. Sonra bir yine dinlenme gelecek.
Ondan sonra muhtemeldir ki bütün bu konuştuğum konuların 2028'e kadar olabilecek bir döngünün parçası olduğunu düşünüyorum. Onun için 2025 yılı hala altının, gümüşün özellikle yukarı doğru hareketlerin devam edeceği. Bütün bunları da biraz da nereden görüyorum? Harekete hala gümüş çok az katıldı. Yani altın kadar gidiyor. Normal şartlarda tarih boyunca gördüğümüz altın gümüş rallileri sırasında, yani altının bu mega rallileri, çok büyük değerlendiği rallilerde gümüşün geriden gelip altına yüzdesel olarak daha çok kazandırdığı dönemler var. Şimdi o paralellik devam ettiği sürece daha ben majör, yani büyük hareketin başlamadığını söyleyebilirim. Ne zaman ki gümüşte sert hareketler görmeye başlayacağız, işte o zaman gerçekten bu işler hızlandı ve o zaman saat daha hızlı çalışıyor diye yorum yapmaya başlayacağız. Yani gümüşteki yukarı doğru oynama aslında altının da ralliye başladığının göstergesi mi olacak? Kesinlikle. Yani evet, doz olarak, yüzdesel olarak altın gümüşten daha az gidecek ama o zaman çok daha içi dolu bir, yani sert bir rallinin içine girdiğine emin olacağız. Bunu da nereden edebilir izleyicilerimiz? Altın gümüş rasyosu var. Yani tarih boyunca bir altının binlerce yıl 12 gümüşe eşit olduğu sabitlenmiş şekilde yaşamış insanlık. Daha sonra İngiltere'nin dünyayı yönettiği dönemde İngiltere bir devalüasyon yapmış. Bunlar para birimi olduğu için 16 gümüşü bir altına eşitlemiş ve öyle devam etmiş. Daha sonra bu işler 1971'den sonra serbest bırakılması hikayelerinde biz pandemide o 2020 başlarında e, bu altın gümüş rasyonunun 128'e kadar çıktığını gördük. Bir altının 128. Şimdi o ekstrem bir seviyeydi. Yani 12-16 gibi seviyelerdeyken bugün bu yayını yaparken 89'lu seviyelerde geziniyoruz. Demek ki bana göre bu işin 40'lı 45'li seviyelere düşme ihtimali çok yüksek. Yani kuvvetli bir rallide bu altın gümüş rasyosu, altının gümüşe olan oranı e, 89'lardan 40'lara doğru düşerse bu demektir ki altın da yükselecek, gümüş de yükselecek ama tabii gümüş daha hızlı yükselecek yapısı itibariyle. Çünkü orada 1,9 trilyon dolarlık bir piyasa değerini konuşuyoruz. Altında 19-20 trilyon dolar piyasa değeri olan bir ürünü konuşuyoruz. Bunların hepsi dünya küresel bugün yaratılan paralarla kıyaslandığı zaman böyle büyük rakam gibi geliyor ama aslında çok küçük. Dünyada bugün 700 trilyon dolarlık türev enstrüman var. Yani öyle bir kağıt para, hayali ürün falan yarattık ki, e, dünyada yaratıldı ki, onun için hani bunlar gerçek değerlere doğru giderken acayip oralarda da tuhaf gerilemeler, tuhaflıklar görebiliriz. Zaten Trump'ın ve ekibinin yapmak istediği de bu. Bak, şurada ben de yayınlarda ısrarla Londra'daki altınlarını Amerika'ya doğru almaya başladığını anlatmıştım birkaç ay önce. Burada ciddi anlamda bir transfer var. Bunu da tam anlamıyorlar. Ya işte gümrük vergisi gelecek falan. Hayır. Burada Trump, yayının başında anlattım, küreselcilere karşı savaşında biliyor ki Londra tarafında kasalarda altın kalmazsa Londra altın gümüş fiyatlarını manipüle etmeyi beceremeyecek. Çünkü herkes bilecek ki kasada öyle bir altın yok. Dolayısıyla bu türev enstrümanları daha fazla baskıyla satamayacağı için bugüne kadar altın ve gümüş fiyatının üzerindeki o türev enstrümanla fiktif baskı ortadan kalkacak. Yani insanlar orada Londra piyasasında, dünyanın en büyük borsası çünkü Londra altın borsası, metal borsası, orada kasada yeterince türev yoksa o Avrupa saatlerinde altına gümüşe gelen satışlara karşı duracaklar ve fiziki altınlarını ve gümüşlerini talep edecekler. Bu noktada öyle bir ürün olmadığı için kasada işte orada 1'e 100, 1'e 200 tuhaf kaldıraçlarla ekranda satılan altınlar, gümüşler var. Onlar yerine konmak zorunda kalırsa işte bütün bu senaryonun gerçek ateşleyeceği, uçuracağı senaryo aslında bu olacak. Peki KKM ile ilgili görüşünü biliyoruz. İzleyicim de ben de eleştiri getirdin. Çok defa bizim konuğumuz olduğun zamanlarda da. Kademeli olarak artık hayatımızdan çıkıyor. Tüzel kişiler yeniden yenileme yapamayacaklar KKM'yi, değil mi? Evet, tabii. Peki Evet, şimdi bunun biz olumlu etkisi olacak mı? aynen. Şimdi şöyle, KKM'yi biz ilk çıktığı anda ben hani ürün olarak tehlikeli bir ürün olduğunu, küçük miktarlarda tutulursa faydalı olabileceğini ilk çıktığı anda söylemiştim. Ama sonra da baktık ki faydalı olma bölümü, küçük tutulma bölümü çoktan rafa kalktı. Yani orada bir 15-20 milyar dolar, 30 milyar dolarla tutulsaydı sistemde, daha sonra yeni ürünlerle, ki ben bunu defalarca anlattım o 2022 başlarındaki yayınlarımda, seninle yayınlarda da,
Ee, Fakat bu yapılmadı tabii ki. Niye? Çünkü çok kolaydı. Yani o KKM'yi büyütme işi, başka bir şey pazarlamama işi ve öyle bir boyuta geldi ki artık KKM'yi öyle yüksek faizler vermeye başladılar ki biliyorsun öyle 140 milyar dolarlara falan çıktı KKM. Ne oldu? Sistemik risk haline geldi. Tabii o zaman da onun ne kadar büyük risk ürettiğini anlattık. Fakat onu çözerken yerine ne koydular? Sorun buradan geliyor. Yani KKM'yi çözerken yerine maalesef carry trade, yani dövizinizi getirin, onun yerine biz size yüksek faizli TL'ye verelim. Ya tamam, bu zaten eskiden de yapılan bir şeydi. Zaten bunu isteseydi bir önceki ekonomi yönetimi de yapabilirdi. Sorun, bunu herkes yapabilir. Yani siz tefeciden borçlanmak istediğiniz zaman o tefeciyi bulursunuz. Ama o tefeciye borcunuzu nasıl ödeyeceksiniz? O meselesi. Şimdi KKM'de belli riskler vardı ama şu andaki carry trade'de daha büyük risk var. Carry trade'de işte bir gece ansızın riski KKM'den daha büyük. Çünkü KKM'yi siz elinizde, ya biz bunlara bir gece vergi getirdik diyerek en azından ülke yararına, kendi devlet yararına bir şekilde belki yatırımcıya biraz gelirinden azaltarak bir müdahale edebilecek gücünüz var. Şimdi öyle bir gücünüz yok. Bir sabah kalkarsanız carry trade'ciler herhangi bir sebeple Çin devalüasyonu, Japonya faiz arttırımı, başka bir yerdeki bir savaş, şu bu filan bir sebeple carry trade'ciler, ya ben çıkmak istiyorum, ya bana ne faiz verirsen ver, ben artık ülkeme paramı alıp dolara geçmek istiyorum dediği zaman buna yapabileceğiniz hiçbir şey yok. Vereceksiniz, gidecek. İşte burada sorun KKM'nin yerine ne koydunuz? Yani bugün KKM 30 milyar dolara kadar düştü zaten. Tüzel kişilikler 6 milyar dolara kadardı. Yani hala bir bunu yenilemedikleri zaman 24 milyar dolar falan bir şey kalmış olacak. Onu da yavaş yavaş ortadan kaldır. Ama yerine koydukları carry trade enstrümanı KKM'ye göre çok daha riskli olduğu için ben bunu hatta Mehmet Şimşek usulü KKM dedim. Yani carry trade'in ve Türkiye için maalesef çok daha riskli. Hani şey gibi, ortada bir hastalık vardı. Hastalığı tedavi ederken siz o kadar yanlış bir tedavi uyguladınız ki şimdi akut bir kalp krizi yaratabileceğiniz bir hastalık koydunuz. Yani hani bir tedavi sırasında. Dolayısıyla o kalp krizi ne zaman gelir, nasıl gelir onu elinizde bile değil, kontrol edebileceğiniz bir riske çevirdiniz. İşte onun için hani ben artık KKM zaten gündemden çıktı. Maalesef biz carry trade'cilerin ne zaman buradan kaçmak isteyeceklerini tartışmaya başladık. İşte onu da söylüyorum. Eğer kendi isteğiyle Merkez Bankası bir an önce bunu yapmazsa ülkeden döviz kuruyla ilgili çığlıklar artacak üretici taraftan. Eninde sonunda ki görmeye başladık bunları, biliyorsun. Yüksek sesle dile getirmeye başlayanlar çoğaldı. Bunu maalesef o bir gece ansızın senaryosuna doğru çok daha hızlı geliştiğini ve o carry trade'çilerin birden çıkmak istedikleri zaman Türkiye'nin neyle karşılaşacağını çok acı bir tecrübe olarak görebiliriz. Umuyorum. Aslında bir fırsat olarak da yapılmış olabilir mi? Çok mu şüpheci bakıyorum? Yani bir gece ansızını neden bulmak adına da böyle bir senaryo geliştirilmiş olabilir mi? Yani bilemiyorum tabii. Yani kompleks bir düşünce şekli olabilir ama hani ben daha çok onu öyle düşünmekten çok birazcık kişilerin zaman kazanma, bir de bazı akademisyenlerin kendi teorilerinde ısrar ederek, şimdi efendim, bir siyasetçiye siz öyle güzel bir senaryo anlatırsanız, yani kuru tutacağım ve enflasyonu düşüreceğim, ülkede harika harika olacak her şey falan diye anlatırsanız ve böyle çok itibarlı bir akademisyense, hiçbir siyasetçi, bak dünyadaki hiçbir siyasetçi buna hayır demez. Tamam, buyurun, yetki sizin, deneyin der. Fakat sonra başarısız olduğu zaman da ya siz ne yaptınız bu ülkeye diye o akademisyenleri ve o bürokratları, teknokratları suçlar ki haklıdır. Dolayısıyla burada maalesef ben yine oradaki arkadaşların formüllerindeki hataları görmemelerini ve bunu hala görmeden burada ısrar etmeye devam etmelerini sorun olarak görüyorum. Onun için hani burada ben hani siyaset tarafında herhangi bir yani bana ne zaman böyle bir senaryo getirseniz her siyasetçinin kabul edeceğini düşünüyorum. Ama öyle bir senaryo üretecek bir kafada olmamanız lazım. Çünkü bunun reel ekonomiyi hiçe sayan her türlü senaryonun maalesef uzun vadede, orta vadede duvara toslayacağı o kadar aşikar ki. Bunu düşünmemek var veya insanların davranışlarını hesap etmemek. Bu ülkede insanların altına ve dolara olan yakınlığını ve davranışsal olarak buraya her zaman başvurmadaki hızını ve ilk böyle risk gördüğü anda oraya sığınma hızını bilmiyor olmaları
gerçekten beni benden alıyor diyeyim, artık daha fazla bir şey söyleyemiyorum. Kapanışı Bitcoin ile yapalım. Onu sormadan bitirmeyelim. Meraklıları için, bu konuda yatırım yapanlar için şu anda durağan gidiyor diye biliyorum. Önümüzdeki günlerde neler olacak? Evet, şimdi Bitcoin ile ilgili biliyorsun ben Trump seçiminden sonra çok pozitif kısa vadede yorumlar yaptım ve hani 99 bin dolar falan bir hedefim vardı. Onu da aştı, 108 bin dolara kadar gitti. Sonra orada da yani ben buradan kısa vadede Bitcoin'lerin azaltılması gerektiğini ve hani bir miktar altcoin özellikle, şimdi altcoin rallisi oldu olmadı, ne kadar oldu falan gibi tartışmalar oldu. Yani bir anlamda aslında uzun süredir atıl giden altcoin'lerin kuvvetli hareketler yaptığını gördük. Onun için hani orada hiç kazanmadım filan, yani hiç çıkmadıysa zaten o tamamen vahim bir coin'e, altcoin'e yatırım yaptığınız anlamına geliyor. Çünkü benim takip ettiğim altcoin'lerde ciddi hareketler oldu. Ve ben onların da artık bir miktar dinlenmeleri gerektiğini, özellikle Trump yönetiminin daha gerçeklere pozitif yönelme ihtimalini değerlendirir. Çünkü orası evet, orayı daha da büyütebilirler ki bence orta uzun vadede büyüteceklerdir. Ama kısa vadede şu anda oraya odaklanmak biraz fazla spekülatif konuları gündeme getiriyor. Dikkat edersen hani ilk başta Bitcoin işte ne kadar coin piyasasına, blockchain'e yatırım yapılacağı konuşulurken bıraktık, son birkaç haftadır altını konuşuyor Trump yönetimi, Trump çevresindekiler. Çünkü oradan rakiplerine daha sert vurabileceklerini biliyorlar. Çünkü diğer tarafı desteklerlerse, yani kripto piyasasını destekleyip şu anda oranın daha da yukarı gitmesini desteklerlerse, biliyorlar ki diğer tarafın yarattığı sanal dünya, kağıtlar üzerinde az önce anlattığım büyük türev balonu, bütün enstrümanlarda, borsalardaki yüksek fiyatlamalar o insanların, diğer tarafın varlığını daha da arttırarak devam etmesini sağlayacak. O açıdan sanki önce buraya bir çomak sokup aşağı doğru oynamak ve sistemi bir bozmak, ondan sonra yeniden inşa etmek daha rasyonel bir senaryo. O açıdan kripto paralarda da ben bir miktar aşağı hareketin hala daha öncelikli senaryo olma ihtimalini görüyorum. Burada gelebilecek satışlar bir miktar böyle bir düzeltme tadında gelsin. Benim beklentim Bitcoin'de bir 80 bin doların altına doğru bir düzeltme gelirse, o 70 bin 80 bin aralığında, 75 bin 80, o bölgedeki oradaki davranışına bakacağız. Eğer orada kuvvetli bir alım sinyaline dönüşüyorsa, evet, düzeltmesi tamamlandı. Oradan altcoin'lerde yeni bir hareket başlıyor, tartışabiliriz. O zaman değerlendireceğiz. Ama şimdilik bana göre birazcık riskli. Ama bu senaryolar tabii hep günden güne değişiyor. Bugün yarın gidip de Bitcoin 98.500 doların üstüne atıp 100 bin doların üstüne atıp, basitçe söyleyeyim, yerleşirse, o zaman 125-126 bin dolara tekrar giden bir Bitcoin senaryosunu da tekrar gündeme alırım. Ama benim kısa vadede şu andaki senaryom hala hazırda burada bir fiyatlamanın biraz bütün herkesin, içeri girebilecek herkesin içeri girdiği, dolayısıyla ana oyuncuların, balinaların diye tabir edilen büyük oyuncuların birazcık konuda oraya arzı arttırarak fiyatları biraz daha baskıda tutacaklarına dair bir görüşüm var. Fiyatlar değişirse tabii ben de, yani şartlar değişirse ben de görüşümü değiştiririm. Onu da not olarak düşerim. Bunların iki tanesi yatırım tavsiyesi değil. Ben kişisel görüşlerimi aktarıyorum, biliyorsun. Ama hani şimdi kısa vadedeki görüşüm oranın biraz daha aşağı yönlü ihtimalin daha yüksek olduğu yönünde. Şubat ayında zirveyi neye oturtursun? Altın, döviz, Bitcoin, borsa. Hmm. Çok zor sordun. Bekleniyordu. Çünkü Şubat çok sert bir ay. Yani birden birçok şeyin değişebileceği. İşte o bir gece ansızın senaryoları her an gündeme gelebilir. Daha çok tabii ben Mart başında bekliyorum daha sert hareketleri ve gelişmeleri. Çünkü Şubat tabii biz bir şeyleri görmeye başlayacağız. Sonra Mart'ta da onların gerçekleşmeye başladığını göreceğiz diye tahmin ediyorum. O açıdan Şubat'ta belki işte belki daha hareketler henüz başlamamış olacak ama altın ons bazında yine ben hareketin devam edebileceğini, yani 3 bin doların üzerinde ve altını görme ihtimalimizi hala değerlendiriyorum Şubat'ta da, ama çok kısa vade yorumlarda yanılma ihtimalimiz çok artıyor. Yani bu hep olasılıklara dayalı konuşuyoruz. Herkes bazen böyle bu söyledim bu olmadı falan diyor ya. Biz tabii yüksek olasılıklara göre tahminlerde bulunuyoruz. Hiçbir zaman kesinlik içermiyor bu tahminler. Onun için bütün anlattım. Ekonomik gerçeklikler tahmin değil. Onları yaşıyorsunuz. Yani bugün herhangi bir enflasyonla ilgili kimse o TÜİK enflasyonu, ben çok daha yüksek enflasyon yaşıyorum diyor. Onun için hani bazı verileri görmezden gelindiği zaman ben buna bir rahatsızlık hissediyorum.
Borsa 10.160'ın üstüne gidebilirse çok daha sert yukarı hareketler gelecek. Ama her şey ve her şey hala bence döviz kuruna endekslendi. Dövizde bir hareket görene kadar bütün yerel enstrümanlarda bir yataylık, yani böyle çok aşırı hareketler görmeyebiliriz Şubat boyunca da. Ama ne zaman ki kadrolarda değişmeler başlar ülkede, ekonomi yönetimi kadrolarında, o zaman çok sert hareketlere hazırlık yapalım. Yani seviye vermekten çok o haber trafiğini takip etmekte fayda var diyorum. Onun için altında gümüşte yönlerin hala orta vadeli net şekilde yukarı olduğunu söyleyeyim. Borsanın da iyimserim ama önce bir karamsar hattında, her zaman kısa vadeli bir karamsarlığında bir kenarda, bir cepte tutulması gerektiğini düşünüyorum. Devrimcim, şahsım ve seni çok sevip güvendiğine inandığım izleyicim adına teşekkür ederim bize zaman ayırdığın için. Ben teşekkür ediyorum. Her zamanki gibi güzel soruların ve e, harika yayınların, diğer yayınlarını da yakından takip ediyorum. Harika yayınların için ben de sana teşekkür ediyorum. Çok teşekkürler.